Şu anda Stuttgart'ta Bosch'un tarihi fabrikası içerisindeyiz. 1900'lerin başında Robert Bosch tarafından kurulmuş. Gerçekten de çok anlamlı bir fabrika ama burada olmamızı bizi heyecanlandıran bir nedeni daha var. O da şu arkamda görmüş olduğum 40 tonun üzerinde yük taşıyabilen kamyon. Ve bunun çok önemli, ben ilk defa bu düzeyde bir hidrojen yakıt hücresi görüyorum ve bu kamyon yakıt hücresiyle çalışan, yani hidrojenle çalışan bir kamyon. Şöyle çok kısa istersen sana bir anlatayım çünkü çok meraklı olduğum için biraz baktık değerlerine. Şurada iki tane hidrojen güç ünitesi var. Fuel cell, yani yakıt hücresi güç ünitesi var. Gel bak. Bir tane şu sağda ve bir tanesi de solda. Bunların her biri 100 kilowatt güç üretebilme kapasitesine sahip ve bunu nasıl yapıyor? Şu görmüş olduğun tanklar, bak burada karbon fiber çok yüksek basınca dayanıklı tanklar var. Hidrojeni dolum istasyonunda bunun içerisine yüklüyorsun ve rakamı duyduğunda inanamayacaksın. 900 bar, düşün, otomobilde lastiğe biz 2 bar hava basıyoruz. Burada 900 barlık bir hidrojen basıncı söz konusu. Daha sonra regülatörden geçip bu görmüş olduğumuz yakıt hücrelerine geliyor. Ama böyle kesip atmayalım. Yakıt hücresi derken hidrojenle oksijeni belli uygun miktarda bir araya getirip su çıkma, yani oksijenle hidrojen reaksiyona girdiği zaman bunun sonucu su ve enerji. İşte o enerji çok önemli. Çünkü o enerjiyi toplayıp söylediğim gibi her biri 100 kilowatt değerinde o enerjiyle kamyonu çalıştırabiliyor, hareket ettirebiliyor ve 40 tonluk bir kamyondan bahsediyoruz. Toplam 200 kilowattlık elde ettiği enerjiyle. Şöyle söyleyeyim, bir zarf düşün. Yakıt hücreleri zarf büyüklüğünde. Bunlardan her birinde yaklaşık 500 tane var. Her birinde 500, bunda bir, yani 1000'e yakın bu prosesi, bu kimyasal reaksiyonu gerçekleştiren hücreden bahsediyoruz. İki tanesi de 200 kilowatt olması açısından önemli ve bu çok daha küçük bir bataryaya elde ettiği enerjiyi yüklüyor ve elektrik motoru da kendisine ihtiyaç olan, yani ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini o aradaki bataryadan alıyor. Şimdi burada avantaj ne? Dikkat edersen güç ünitelerinin boyutlarına dikkatini çekerim. Bu kamyon bildiğimiz Iveco bir kamyon ve onun üzerine koyulmuş iki tane hidrojen yakıt hücrelerine sahip olan güç ünitesi var. Baktığı zaman boyutsal olarak zaten kamyonun normal motorun olduğu yere sığabiliyor. Bence bu çok önemli. Çünkü ileride, yani şimdi Iveco konuşuyoruz ama başka kamyon markaları da bu hidrojen uygulamasını hiçbir şeyi değiştirmeden içten yanmalı motorun yerine koyabilirler. O açıdan fevkalade önemli. Şimdi bizi izleyen arkadaşlarımıza şöyle bir şey söyleyelim. Bu enerji elde etmek için koyulmuş olan yakıt hücresi sistemi aslında kamyonu hareket ettiren elektrik motoru. Yani bu bir elektrikli kamyon. Farkı ne? Enerjiyi bu hidrojenden alıyor. Dolayısıyla lityum iyon bataryaya gerek duymuyor. Duysaydı ne olurdu? İnan bana, bu kamyonun çünkü 900 kilometreye yakın menzili var. 70 kilogram, biraz önce söylediğimiz tanklar 70 kilogram hidrojen alıyor. 70 kilogramlık hidrojenle 900 kilometre yol yapabiliyor. Bu kamyonun 900 kilometre yapabilmesi için gerekli lityum iyon batarya hesapladığında, inan bana Metin'cim, 9-10 tonluk bir pil grubu, batarya grubu olması lazım. 9-10 tonluk. Anlatabiliyor muyum? İşte en büyük avantajı bu. 9-10 tonluk bataryadan kurtuluyorsun. Onun yerine, yanlış hatırlamıyorsam biraz önce Bosch mühendisleriyle konuştum. İkisinin de, yani komple hidrojenli güç ünitesinin ağırlığı sadece 500 kilogram. Bu 500 kilogramla bu kamyonu 900 kilometreye yakın yani depoladığın hidrojenle havadan aldığı oksijeni birleştirerek, sonuçta buhar çıkararak ve enerji çıkararak bu kamyonu hareket ettirmek mümkün. Biraz önce dediğim gibi burada yetkililerle konuştum. Ağır vasıtalarda, tarım makinalarında bu yıl sonunda göreceğiz. Yani şu anda bu araç 1.200.000 kilometre yapmış. Yani artık çalışmalar bitmiş. Piyasa bugün zaten burada temsili olarak seri imalatın başlangıcını ilan ettiler. Şu andan itibaren çok çeşitli boyutlardaki yakıt hücreleriyle güç elde etme olayı başlamış durumda yani. Geleceği konuşmuyoruz, şu anda başlamış durumda. Bir tek şunu söyleyeyim, şurası bu konuşmamızın en önemli kısmı bu. Araç elektrikli bir araç.
Sadece bataryası kalkıyor ama 9-10 ton olması gereken batarya kalkıyor. Onun yerine 500 kilogramlık yakıt hücresi güç sistemi geliyor. Sadece 3 tane büyük hidrojen tankıyla, anlatabiliyor muyum? Çok büyük basınçta 70 kilogramlık hidrojenle 900 kilometreye yakın yol gidiyorsun. Yani senin dediğin elektrikli otomobiller devam ediyor. Yalnız onlar bataryadan değil, maliyeti şu anda daha çok yeni. Buna cevap veremem ben. Hidrojenin litresi kaç lira olacak? Tabii hidrojen dolum istasyonlarının ayrıca artması lazım. Her yerde bulunabilir hale gelmesi lazım ki bu araçlar gerek gördükleri zaman hidrojen dolumu yapabilsinler.